Oh be, oh be sonunda şöyle güzel bir sezon ship izleyeceğim böyle çiftlere aşka doyacağımız bir dizi geliyor. Gençliğe doyacağımız bir dizi geliyor. Sezon gençlik izleyeceğiz. Gençlik, cıvıl cıvıl enerji. Oh! Oh! Arkadaşlar neden bahsettiğimi bilmiyorsanız hemen söylüyorum. Bu videonun konusu kapakta da gördüğünüz üzere Off Campus serisi olacak. Prime Video'ya 13 Mayıs'ta geliyor. Yani gün sayıyorum. Ben bu kitap serisini, yani bu kitap serilerini, bu inanılmaz büyük bir evren. El Kennedy kitapları. 3 farklı serisi var evrene dair. Ve yani inanılmaz geniş bir kitap evreni. Ve yani o kadar heyecanlıyım ki, o kadar mutluyum, o kadar böyle kendimi yaza hazır, bahar enerjisini daha da fazla hissediyorum. Çünkü sezonlarca gençleri izleyeceğiz. Aşklarını, arkadaşlıklarını izleyeceğiz. Yani çok ihtiyacım olan bir şeydi benim açıkçası. Çünkü ben çok sıkıldım bazı tipteki dizilerden artık. Yani hep aynı şey yapıyorlar ya. Bir şey tuttuğumda. Arkadaşlar, canlarım, ciğerlerim. Şimdi piyasaya baktığınızda çok fazla işte büyük iş görebilirsiniz. Fantastik işler, distopik işler. Ya da bir diğer tarafta da aşırı depresif gençlik işleri var. Ben o aslında özlediğim enerji, o cıvıl cıvıllık. Sadece tabii ki bu kitaplarda da insanların, karakterlerin yaşadığı zorluklar, bunları görüyoruz ama yani mesela atıyorum bir Euphoria değil, anlatabiliyor muyum? Euphoria tuttuğundan beri inanılmaz karanlık gençlik işleri izlemeye başladık ve sürekli aynı tipte işler öne sürülüyor. Aslında bayağı eğlenceli olabilecek gençlik işleri bile çok daha karanlık bir tona itiliyor. Bu yüzden şu an piyasadaki inanılmaz bir açığı kapatacak bir dizi olacağını düşünüyorum. Ve bunu da Prime'in yapması zaten yani beklediğim bir şeydi. Prime Video ile ilgili, yani adaptasyon, kitap adaptasyonları ile ilgili 2026'da olacak videomda bu seriden bahsetmiştim. El Kennedy'nin Off Campus serisinden böyle kısaca bir geçmiştim. İlk kitabı Deal'la başlayacaklarını söylemiştim. Onu da yukarıya bir yere koyuyorum. İzlemek isterseniz izlersiniz. Orada da daha fazla çeşitli kitap, hani adapte edilecek ekrana kitaplardan bahsetmiştim. Bu seri için ne söyleyebiliriz? Bu seri tam bir safe addiction serisi olacak. Ne demek? Seni yormuyor. Sana daha sıcak hissettiren, daha bir arkadaş ortamı gibi hissettiren drama var ama boğmuyor yani seni. Yani ben gençlik işleri çok seviyorum. Gerçekten bu cıvıl cıvıl enerjiyi, yeni yüzler görmeyi, bu tip dizileri çok seviyorum. Filmleri de öyle. Ama bir tık gına geldi o karanlık havadan. Bunu Heated Rivalry ile başlamıştık aslında bu seriye. Heated Rivalry de bu tarz ekolden gelen bir kitaptı ve öyle bir dizi yapmışlardı ki o da yani iyi hissettirecek ve seni kendine bağlayacak bir iş arıyorsanız bu diziye kesinlikle şans vermenizi öneriyorum. Kitapları okusanız da okumasanız da bence kesinlikle bir şans verin. Off Campus, El Kennedy'nin 5 kitaplık bir serisinin adı. İlki The Deal, ikincisi Mistake, üçüncüsü Score, dördüncüsü Goal, beşincisi de Legacy. Her kitap farklı bir çifti anlatıyor. Aynı evren, aynı arkadaş grubu ama farklı çiftleri izliyoruz. Ve birbirinden de çok farklı tropları izliyoruz. İlişki biçimleri izliyoruz. Kesinlikle aralarından seveceğiniz bir çift, bir ilişki dinamik olacaktır yani. Birinci sezon Hannah ve Garrett'in sezonu olacak. Yani The Deal kitabının uyarlaması olacak. Burada çok klasik ama çok iyi çalışan bir ilişki dinamiği var. Fake dating dediğimiz, yani önce sahte bir randevuya çıkıyorlar. Sırf çok fazla spoiler vermek istemiyorum ama vermek de istiyorum. Çünkü kitap, yani ilişki kitaplarındaki spoiler'ın çok da böyle insanı rahatsız ettiğini düşünmüyorum ben açıkçası. Bu arada bunları daha detaylı olarak bütün kitapları okudum ben. Daha detaylı olarak size anlatmamı isterseniz yorumlara yazın. Ben vallahi bütün kitapları konuşurum burada saatlerce. Şimdi ilki Deal, Garrett ve Hannah ve Garrett'in, kadına hemen öne koyarım. Hannah ve Garrett'in sezonu. Fake dating dediğimiz, işte dediğim gibi bir trobu konu alıyor. Ve Garrett okulun yıldız hokey oyuncusu. Hannah ise müzik okuyan tatlı, sevimli kızmış gibi gözüküyor ama aslında inanılmaz sivri dilli, inanılmaz güzel bir banter var kitapta ve bu sadece Hannah yapıyor. Yani normalde böyle denmez, banter hani karşılıklı bir şeydir ama Hannah inanılmaz laf sokuyor ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Bu arada bu kitaplar için söyleyebileceğim
En güzel şey, kitapların gerçekten bir kadın eliyle yazıldığını bütün detaylarıyla kitapları okurken anlıyorsunuz. Umarım bunu da dizide iyi bir şekilde geçirebilmişlerdir. Ben çok umutluyum. Çünkü Amazon Prime zaten bu markette, bu piyasayı hedefleyen bir streaming platformu. Arkasındayım. Videomda da söylemiştim, kitap uyarlamaları videomda. Çok doğru hedef. Nokta atışı. Bu ikisi başta bir anlaşma yapıyorlar ve o anlaşmayla sahte bir ilişkiye başlıyorlar. Ve o sahte ilişkinin başlamasının sebebi de Hannah, Justin diye başka bir çocuktan hoşlanıyor. Ama onun dikkatini çekebilmesi için Garrett diyor ki işte benimle çıkarsan böyle popüler olursun, şöyle göze batarsın, hani daha öne çıkarsın falan diyor. Çünkü Garrett'in de Hannah'ya ihtiyacı var. Bir tane çok düşük aldığı bir ders var ve orada Hannah çok yüksek alıyor. Ve Garrett böyle şey yapıyor, işte bana tutoring yapmanı istiyorum deyip peşinden koşuyor Hannah'nın, yani haftalarca, ve asla bırakmıyor, aşırı inatçı ve bir noktada Hannah, bu arada bu ilk başta taciz gibi gelebilir ama değil. Hiç o noktada değil. Çünkü Hannah kendi şeylerini, laflarını çok iyi sokabilen bir karakter. Bu arada Hannah ve Garrett'in inanılmaz bir background'u var. Yani hikayeleri, çocuklukları, hikaye arkaları çok derin ve çok aslında travmatik çocukluklardan geliyorlar. Hannah 15 yaşında cinsel istismara uğramış bir kız Hannah. 15 yaşında ve uyuşturularak bir partide başına bu geliyor ve bundan sonra hayata daha temkinli yaklaşmaya başlıyor. Erkeklere daha temkinli yaklaşmaya başlıyor. Bazı kendince sorunları olduğunu düşünüyor ve aslında bu sorunlar, bu arada bu yaşadığı travmanın arkasına sığınan da bir karakter değil ki bence sığınabilir. Çok travmatik bir şey, inanılmaz travmatik bir şey. Bir zahmet yani olabilir yani. Ama bunun altından kendince kendi iç çatışmalarını, bu arada çok okuduğumuz kitaplar bunlar. Hepsinin kendi iç seslerini görüyoruz ve Hannah her seferinde kendine şunu diyor. Hayır, ondan sonra sevgililerim oldu. Ondan sonra işte bütün erkeklerden korkmadım. İzin vermedim bu olayın hayatımı mahvetmesine diyor ki bu da bence güzel bir hikaye arkı. Bunu yaşayan kız kardeşlerim varsa bu korkunç olayı aslında karşı tarafla ilgili olan, hep bunu diyoruz ya, karşı taraftadır problem. Her zaman burada kendisini kötü hissetmesi gereken kişi kurban değildir aslında. Buradaki asıl canavardır, yani hani dışlanması gereken, hayatına etki etmesi gereken, bu olayın hayatına etki etmesi gereken kişi canavardır. Kız ya da oradaki mağdur karakter değildir. Bunu da sürekli Hannah söylüyor ve bu da bence içsel bir, psikolojik olarak kendisiyle sürekli bir yüzleşme halinde, bir çatışma halinde. Bunu da sevdim. Garrett ise bu arada bu kitap serilerinden beklenmeyecek bir giriş, aslında Deal kitap serisi. Daha cheesy bir şey beklerken çok derin bir yerden karakterleri, yani çok psikolojik sorunlar yaşamış, gerçekten travmalar yaşamış karakterlerle giriş yapıyorlar. Şöyle, bence cringe olma olasılığı yok o yüzden bu kitap serisinin. Eğer doğru şekilde işlenebilirlerse ve her karakterin o kitaptaki o hep ben diliyle konuştukları için, hep onların iç dinamiklerini de okuduğumuz için seride de bunu bize çok iyi vermiş olmaları gerekiyor. Umarım vermişlerdir. Garrett ise şiddet dolu bir baba ilişkisinden gelen bir karakter ve babası da inanılmaz iyi bir hokey oyuncusu ve eski hokey oyuncusu ve onunla yaşadığı travmalardan büyümüş bir çocuk. Gerçekten iki karakterin birbirleriyle bir iyileşme hikayesi gibi bir şey oluyor ve bu çok çocuk ve gençlik arasında, yani şöyle bir yer vardır ya, gençlik, çocukluk bir yere koyalım ve yetişkinliği bir yere koyalım. Hani o geçiş evresi vardır ya, en sancılı dönemlerdir. Bu iki karakter birbirine o sancılı dönemlerde aslında el uzatan karakterlere dönüşüyorlar. Yani fake bir ilişki, sahte olan ilişki gerçeğe dönüşmeye başlıyor. O yüzden çok seviyorum bu çifti. En sevdiğim çift benim Hannah ve Garrett'ti bu arada. İkinci kitap, her kitaptan kısa kısa bahsedeceğim. Birinci kitabı daha bir tık daha uzun bahsetmek istedim. Çünkü birinci sezonu olacak. Bu arada ikinci sezon onayını da aldı dizi şimdiden. Çünkü inanılmaz bir evren potansiyeli olan bir dizi olduğu için satışı kesin gözüyle bakılıyor. Hatta yani bir franchise oluşturacak kadar büyük bir evren. Bu yüzden de üzerine iyi bir yatırım yapılan da bir dizi. İkinci kitap The Mistake, Logan ve Grace'i adlı iki karakteri konu alıyor. Logan, Garrett'ın yakın arkadaşı. Grace ise tıp öğrencisi 1. sınıfta. Ve burada da şöyle bir trop ele alınıyor. İlk başta birlikte oluyorlar
Ve sonrasında Logan başka bir karaktere aşık oluyor. Burada spoiler vermemeye çalışıyorum. Çünkü Logan'ın birinci kitapta aslında birinci kitaptan sonra Logan'dan kalan çok büyük bir sorun var. Kendi içerisinde yaşadığı çok büyük bir sorun var. Ve o sorundan sonra Grace'le birlikte oluyor ve Grace'i kullanıyormuş gibi hissediyor falan. Ve Grace sonradan aslında bir glow up geçiriyor ve diyor ki yani hani Logan benimle oynayamaz falan. Ve Logan onun peşinden koşmaya başlıyor. Ben açıkçası Mistake'i o kadar fazla beğenmemiştim kitap olarak. Çünkü o ilişki dinamiğinde, şimdi spoiler versem mi? Spoiler veriyorum, tamam mı? Bir 5 dakika geçin burayı. Spoiler bitti derim yani. Şöyle bir şey oluyor. Logan normalde Hannah'ya aşık oluyor birinci kitabın sonunda. Yani aşık olduğunu zannediyor. Ama bunu o kadar içsel diyaloglarını, monologlarını o kadar okuyoruz ki karakterin kafasından geçen şeyleri. Ya okumamızda kötü bir şey yok ama çok aşıkmış gibi gerçekten bu veriliyor. Ve bir anda Hannah onunla konuşup aslında aşık olmadığını, Hannah ona anlatıyor bana aşık değilsini. Ve bir anda Logan'ın kafasına dank ediyor. Ve bu bir tık yani bana bir tık geçmedi bu trop. Ben çok Logan'ın aşkına inanamadım. Yani Grace olmasaydı o ilişki olmazdı gibi hissediyorum ki o zaman ben bir ilişkiye inancım kalmıyor. Tek taraf olmasaydı diğer tarafla ilişki gitmezdi gibi hissediyorsam o ilişkiye inanmamış oluyorum. O yüzden Mistake'i o kadar beğenmedim. Ama kesinlikle yani tabii ki izleyeceğim. Şimdi 3. kitap The Score. Yani Dean ve Ellie'nin sezonunu izliyoruz. Ellie Hannah'nın en yakın arkadaşı, roommate'i. O da arkadaşı ve tiyatrocu, Dean de hokey takımında. Bunların hepsi, erkeklerin hepsi hokey takımında bu arada. Bir tık Friends to Lovers ama beklenilen bir Friends to Lovers, klasik bir Friends to Lovers değil. Asla değil. Bir anda yani ilk dakika itibariyle çok fast bir ilişki izleyeceksiniz. One Night Stand'den bir gecelik bir ilişkiden arkadaşlığa dönen ve arkadaşlıktan aşka dönen bir hikaye bu hikaye. Daha kaotik bir ilişki var. Daha flirty. Dean karakteri inanılmaz flörtöz bir karakter. Ellie ise çok eğlenceli, çok dışa dönük bir karakter. Bu iki karakterin ilişkisini izleyeceğiz. Benim şahsen ikinci favori couple'ım bunlar. Dean ve Ellie. Yani 3. sezon. 4. kitap The Goal. Tucker ve Sabrina'nın sezonu. Orada yanlışlıkla hamile kalma olayı oluyor. Yani bu çok acayip benim sevdiğim bir kitap mı diyeyim. Yani Tucker bu arada aralarındaki en green flag erkek. Ve bu yüzden mi acaba en sıkıldığım kitap buydu? Of ya. Of ne yapacağız ya? Bu çok saçma ya. Burada o kadar feminizm diye geziyorum. Arkadaşlar kitapta okuması güzel. Anlatabiliyor muyum? Hayal etmesi güzel. Fantasy. Yanlışlıkla bir hamile kalma durumu oluyor. Ortaya bir çocuk, yani hikayeye bir çocuk giriyor. Bu arada Tucker daha sakin, daha gerçekten dediğim gibi green flag, sabırlı, aşk adamı aslında. Sabrina ise daha hedef odaklı, bağımsız ve böyle bam 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 yani bir karakter. Daha azdır ama daha çok gerçek hayat sorunları görüyorsun burada ve böyle daha çok birbirleriyle bir ilişkide yaşanan aslında çalkantıyı görüyorsun. Ve son kitap The Legacy. Son kitap bu serinin. İlk seri bu L. Kennedy'nin bütün o evrenin ilk serisi The Off Campus. Bu da son kitabı The Legacy. Burada tüm çiftlerin yıllar sonra ne olduklarını görüyorsunuz. Ve bu sizin işinize yarayacak çünkü sonra evrenin devamı kitaplarında Campus Diaries diye başka bir seri var. O seride Hannah ve Garrett'ın kızları falan da olacak. O yaparlarsa dizisini bence yapsınlar yani. Umarım tutar ve bu dizi yapılır. Ben net tutacağını düşünüyorum bu arada. 13 Mayıs'tan itibaren herkes bu diziyi konuşacak. Buraya yazıyordum. Herkes bu diziyi konuşacak. Üstüne Prime'de çok iyi bir stratejisi yapmış, değiştirmiş yani. Normalde haftalık yayınlarken bu sefer 8 bölümün 8'ini de 13 Mayıs'ta yayınlayacak. Çok doğru bir karakter çünkü bir anda patlama yaratmasını istiyor. Çünkü burada aslında bu bir ilişki hikayesi olduğu için sürekli cliffhanger'larla bir bölüm bitirmek zorunda değil. Daha çok derli toplu bir ilişki anlatmak, bir evrene giriş yaptırması gerekiyor. Bu yüzden de bütün sezonları gençlik, aşk ve bu arkadaşlık çevresini seyirciye verebilmesi için bence de 8 bölüm aynı anda vermesi en iyi opsiyondu. Aferin Amazon. Ya, Amazon Prime'e gerçekten bayılıyorum ya. Harika bir platform. Netflix'i geçti benim gözümde. Dediğim gibi Legacy daha gelecekte neler olduğu çiftlere bunu gördüğümüz bir kitap. Son kitap Off Campus'un. Dizi büyük ihtimalle bu kitap serisi şeklinde gidecek. Eğer bir değişiklik olmazsa ki bugün yeni öğrendim Bridgerton'ın
Gene değiştirmişler ya sezon sırasını. Of, Eloise'i izleyemeyecekmişiz. Neyse. O kadar da heyecanlıydım. Neyse. Umarım burada öyle olmaz. Gerçekten her sezon kitaptaki sırayla gider. Çünkü kitaptaki sıranın şöyle bir önemi var. Her kitapta bir önceki çift de var. Bir önceki çiftin de konusu geçiyor. Onlar da geliyor falan. Bu ne kadar olur ondan emin değilim. Yani Bridgerton'da bile bir tık, ama Bridgerton'da tabii daha yetişkin karakterler vardı. Onların o ünlülükle birlikte her sezonda olup olmamaları bir tık daha, ama o zaman da Shonda Rhimes vardı abi. İstese getirtirirdi kadın. O bile yani yapmadıysa off campus yapar mı bilmiyorum. Çünkü hepsi çok genç yüzler. Hepsi bir anda patlayacak büyük ihtimalle. Hepsi bir anda popüler olacaklar. Nasıl her sezon gelirler mi bilmiyorum. Küçük küçük sahnelerde gelirler. Bu arada gelmemeleri de gerekiyor. Çünkü bir önceki sezonun ana çifti olan karakterler diğer sezon gelirse dikkat dağılır, merkez kaçar. O yüzden küçük küçük sahnelerle bence gelebilirler. Çok da hoş olur. Dediğim gibi bu sırayla, kitapların sırasıyla olacak gibi gözüküyor. Arkadaşlar bu dizinin tutmasını, yani tutmayacağını düşünmek garip olur zaten. Çünkü hazır bir fandom var. BookTok kültürü inanılmaz gelişmiş durumda TikTok'ta. Ve young adult, yani genç yetişkin kitleyi hedef almak her zaman çok daha fazla izlenme potansiyeline seni ulaştırıyor. Her sezon yeni bir hype ve herkes yani o ilişkilerden birinde kendi sevdiği tarzı, tropu görecek yani. Bazı değişiklikler var kitaptan diziye geçirilirken. Yani ben şunu düşünüyorum. Diziye geçirirken her zaman kitabın aynısı olmak zorunda değil hiçbir dizi film. Çünkü başka bir aslında medium'a geçiyor. Ve adaptasyon dediğimiz bir şey var. Yani bir aslında yönetmenin eline geçiyor hikaye artık. Onu yönetmenin gözünden izliyoruz. Bir oyuncunun gözünden o karakteri izliyoruz. Bu yüzden ben değişimlere çok da negatif bakan bir insan değilim. Bunun için önemli olan bana duyguyu geçirmiş olmaları karakterlerin ve o atmosferin. Kitapta Justin karakteri, yani ilk kitapta Hannah'nın ilk crush'ı olan çocuk bir tık daha yüzeysel bir karakter. Çok fazla içine girilmemiş bir karakter. Yani böyle sana çok kendisini anlatan bir karakter değil. Daha klasik toksik crush gibi izlediğimiz bir karakter. Ama dizide bayağı ünlü bir oyuncuyu getirmiş. Yani bayağı ünlü dediğim genç neslin dizilerinde çok gördüğümüz, hatta Fourth Wing'in uyarlamasında, 4. Kanıt'ın uyarlamasında da olacağı söylenen bir oyuncuyu koymuş. Bu yüzden bir tık karakteri de, yani karakteri önce büyük ihtimalle genişletmişler. Çünkü Hannah gibi bir karakterin ilk aşkına o kadar yüzeysel, ilk aşkını değil de ilk crush'ını, ilk aşkı değil arkadaşlar, ilk crush'ını daha tutarlı yapmaları, daha derin yapmaları Hannah karakterine yazan bir şey. Hannah karakterini pozitif olarak yükselten bir şey. Justin futboldaydı ama şimdi o da müzikle uğraşıyor olacak. Yani Hannah'nın bölümünde olabilir. Yani sadece Hannah'nın bölümünde de olabilir ya da müzikle uğraşan gene futbol oyuncusu olabilir. Müzikle bağlantısı durumu da aslında Hannah'nın neden ona hayranlık duyduğunu bir tık açıklıyor dizideki bu değişim. Daha hoşuma bile gitti. Ve daha büyük bir rakip yapıyor onu. Kitapta Tucker karakteri bir tık daha olgun. Farklı bir timeline'da yaşıyor aslında. Yani farklı bir timeline'da dediğim yaş farkı var. Ama dizideki Tucker yaşı biraz daha aşağı çekilmiş bir karakter. Daha erken evrene dahil olacak ve daha fazla göreceğiz büyük ihtimalle Tucker'ı. Tucker'ı hep gördüğümüz bir karakterdi ama birinci kitapta o kadar da çok olan bir karakter değildi. Demek ki ilk zaten karakterleri, hokey oyuncularının böyle bize verdikleri bir şey vardı, video vardı. Oraya koyuyorum. 4 çocuğu da gösteren. Çocuk ne ya? Ay abi ya, yaşlandım mı ben? Çocuk ne ya? Dizide her karaktere yani her sezon farklı bir çifti izleyecek olmamıza rağmen bütün karakterleri, ana hokey grubundaki, takımındaki karakterleri birinci sezon göreceğiz. Erkek karakterleri göreceğiz, yani diğer sezonların ana erkek lead karakterlerini birinci sezonda göreceğiz. Ve birinci sezonda Ellie'yi de göreceğiz. Logan'ın mesela sevgilisi, yani relationship olacağı Grace'i görmeyeceğiz. Sabrina'yı daha görmeyeceğiz. Ama belki bir değişiklik yapıp böyle arkadan geçirebilirler ya da adı geçebilir falan, böyle şeyler de olabilir. Daha açıklanmış bir kastları yok. Aslında zaten Amazon Prime'ın planlamasına baktığında planlamasına baktığında Amazon Prime'ın planlamasına baktığında bütün karakterleri böyle bir videoyla veriyor olması, zaten bunu ben kafamla atmadım, yani bir franchise yapacaklar. Onların bir evren yaratma çabasında olduklarının en büyük göstergesi. Çünkü bütün karakterleri sana en baştan verecekler. Bu arada kitaplarda şöyle bir şey var. Kitaplar gerçekten spicy, yani gerçekten bayağı açık kitaplar. Dizi bunu bu kadar geçirebilir mi?
Yani ben çok istiyorum çünkü bence hedeflediği kitle bunu isteyen bir kitle, bunu görecek bir kitle, bunun verilmesi gerektiği bir kitle. Gene ama çok cringe'e kaçmamaları da gerektiği için ve bir tık daha artık daha erotize etmemeleri için, daha gerçekten ergenlik döneminde, ergenlikten yetişkinliğe geçen dönemdeki o çalkantıları görmek istediğimiz için bir tık daha dengeleyebilirler ama bence aynı cesurlukta kalmaları lazım. Geniş kitleye açmaya çok hedeflediklerini de düşünmüyorum bu tip dizileri. O yüzden Netflix'in erotik filmleri gibi değil ama Amazon Prime'ın zaten çok iyi bir bence genç nesli hedefleyen bir tonu var. O tonu filmlerinde de yapıyor. O tonu sürdürecek bence. Yani sadece hat sahneler ve romantik ilişkiler gibi kalırsa bir tık çöker. Ama daha karakter odaklı, karakterlerin birbirleriyle iletişimi. Bakın buna Bridgerton videolarında da söylemiştim. Bir evreni gerçek kılan şey, bu tip ilişki evrenlerini gerçek kılan şey, karakterlerin sadece çiftlerin birbirleriyle diyalogları değil, çiftlerin birbirlerinin arkadaşlarıyla, kendi arkadaşlarıyla diyalogları. Bunlar bir tık izleyiciler hep şöyle şeyler söylüyor. Bunlara neden sahne veriliyor falan gibi şeyler söyleyenler de oluyor ama hayır, bu Shonda Rhimes'in en iyi yaptığı şeydir evren kurarken. Her karakterin birbirleriyle ilişkisi ve diyaloğu çok yerinde ve tutarlıdır. Bunu aslında bütün evrenler çok iyi yapar. Janrı ne olursa olsun. İşte Marvel da bunu çok iyi yapar. Çünkü her karakterin birbirleriyle iletişimi olması gerekiyor. Aynı ortamda oldukları için, aynı şeyleri konuştukları için, yani birbirlerini tanıyor olmalarını görmemiz lazım. Karakter duygusu geçerse çok net bu dizi yürür gider ki ben yürüyeceğini düşünüyorum. Benim favori kapalım Hannah ve Garrett, sonra Dean ve Ali. Hannah ve Garrett'i çok seviyor olmamın sebebi bu kitaplara ilk başladığımdaki çift olmasının tabii ki de bir şeyi var. Ama daha da büyüğü, iki karakterin de gerçekten çok travmatik bir şeyler yaşadıktan sonra ne olursa olsun birbirleriyle bu kadar açık ve güven duygusu olan bir ilişki yaşıyor olmaları beni çok etkilemişti. İlk sezon en doğru giriş zaten bu çift yani. Dizi olarak da, kitapta zaten orijinali bu da. Dean ve Ali'yi seviyor olmamın sebebi de Dean ve Ali çok benim beklenmedik bir ilişki dinamiği bana izletiyor olması ve benim bir tık tabularımı yıkan bir çiftti Dean ve Ali. Yani ben kitabı okurken bir tık kendime ne kadar at gözlüğüyle baktığımı hissederken insanlara, ilişkilere öyle hissettim. O yüzden tabularımı yıktığı için Dean ve Ali de başka bir yerde duruyor benim için. Çok da doğru bir zaman seçmişler. Tam 13 Mayıs, böyle bahar ayları. Bahar gelince bir tazelik, bir gevreklik geldi üstüme. İşte aslında hedefledikleri kitle üniversite kitlesi ya, tam da onların da bittiği dönemler, işte bütün o derslerin falan bittiği dönemler, harika tarih seçimi. Doğru kitleyi hedeflediklerinin göstergelerinden biri de doğru tarih seçimi. Off Campus çok doğru zamanda geliyor diyebiliriz. Büyük ihtimalle tekrar söylüyorum, çok konuşulacak. Eğer siz de bu tip kitapları ve adaptasyonları seviyorsanız yorumlara yazıp benden isteyebilirsiniz. Birlikte sohbet edebiliriz DM'den vesaire. Konularda daha fazla videoda çekebilirim istiyorsanız. Ben çok istiyorum açıkçası. Çünkü bu tip kitap uyarlamalarını konuşmaya bayılıyorum. Sizin en favori couple'ınız hangisiydi? Hangi kitaptı? Bana bunu yorumlarda yazmayı unutmayın. 13 Mayıs'tan sonra zaten birinci sezonu izleyip tekrar ikinci bir video gelir. Detaylı bir şekilde konuşuruz. Bütün spoilerları vere. Aslında bence verdim. Spoiler bitti demedim. Ben spoiler bitti demedim. Unuttum. Aman ya arkadaşlar, Marvel mı bu, ne? Bu kadar takılmaya gerek yok. Bu arada videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Bir de paylaşmayı da unutmayın lütfen. Instagram'dan, TikTok'tan beni takip etmeyi unutmayın. Kanalı paylaşıp büyütelim. Burası koskocaman güzel bir aile olsun. Güzelce vakit geçirelim. Güvenli, safe bir ortam yaratalım hep birlikte. Bu video bu kadar diyelim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hepinizi öpüyorum. Bye bye.